Her seçiş bir vazgeçiştir. Bugün videomuza Aquinn'i Thomas'ın bu ünlü sözüyle başlıyoruz. Çünkü bu Past Lives yani geçmişteki hayatlar filmini belki de en iyi özetleyen söz. Güney Koreli genç yönetmen Selin Song'un ilk uzun metraj film denemesi, İngilizce konuşan kocası ile Koreli çocukluk arkadaşı arasında çevirmenlik yapan Selin Song, kendi anlattığına göre kendini o anda geçmişteki iki farklı versiyonuyla konuşuyormuş gibi hissediyor ve bu düşünceden yola çıkarak bu filmi yazıyor. Bence bu film 2023'ün en iyi romantik filmi. Görsel olarak oldukça sade, çok fazla canlı renkleri, şatafatı olmayan, çekimlerinde de çok fazla ortam ışığı kullanılmış ve belki de karakterlerin bir nevi arasındaki kontrastı temsil edecek şekilde birazcık kontrastı güçlü şekilde verilmiş. Bu filmde görüntü yönetmeni ağırlıklı olarak tele lensleri tercih etmiş. Bununla da izleyicilerde karakterleri sanki uzaktan izleme duygusunun oluşturulması hedeflenmiş ve bence bunda da oldukça başarılı olunmuş. Çok yavaş akmasına rağmen izleyicideki o merak duygusunu da diri tutmayı başaran ve insanı ister istemez o karakterlerle empati yapmaya zorlayan bir film. Çok az diyalog var ve bu diyaloglar da gerçekten çok ince işlenmiş. Üzerinde çok konuşulabilecek, hakkında çok yorum yapılabilecek diyaloglar bunlar. Sonradan ismi Nora olarak değişecek. Ana karakterimiz ve Hae-son arasındaki o çocukluk dönemindeki ilişkiyle başlıyoruz filme. Aralarında çok iyi bir kimya olduğunu, çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu görebiliyoruz. Buna rağmen bir takım sürtünme noktaları da var. Bunu mesela okuldan eve dönüşlerindeki sahnede görüyoruz. İlk defa onu bir sınavda geçmesine rağmen kız arkadaşının ağlaması karşısında onun bir nevi kendini kötü hissetmesi durumu var. Buradan da Nora'nın hırslı olduğunu, başarılı olma azminin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama Hae-son da ona benzer bir şekilde oldukça başarılı ve başarılı olmayan namzet bir çocuk. Nora eve geldiğinde annesiyle yaptığı konuşmada yine Hae-son hakkında bazı bilgiler vermiş oluyor bize. Ve burada da yine Hae-son'un onunla ilgilendiğini, ağladığında ona destek olduğunu ve Nora'nın onu arkadaş olarak çok kabullenmesinde, belki sevmesinde, beğenmesinde rol oynayan faktörün öyle çok Hae-son'a yönelik kendinden kaynaklı bir duygu değil de onun daha ziyade onu sevmesinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunu da onun annesinin neden o sorusuna verdiği, ben onunla evlenmek istediğimde bana hayır demez, kabul eder cevabından anlayabiliyoruz. Ki yine filmin çok ilerisinde geçmişteki o yaşadıkları çocukluk versiyonlarının geçici olduğunu anlattıkları, onunla alakalı konuştukları bir sahnede Hae-son kendisini onunla sanki trende karşılaşmış ve yan yana oturmuş bir insan gibi hayal ederken, yani bir nevi bir denklik var burada. Nora'nın buna cevaben ben bir kuştum belki de ve sadece üzerine konduğum bir daldın sen şeklinde cevap vermesi de Nora'nın yine bu ilişkiye olan bakış açısını ortaya koyuyor. Sonuç olarak o çocukluk versiyonlarıyla alakalı ekrana yansıyan çok da fazla bir diyalogları olmuyor. Bu kısıtlı sayıdaki bu ipuçlarıyla idare etmek zorunda kalıyoruz ve filmin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Bu kısımda da Nora'nın yine o yükselme ve kendini ispat etme arzusunu ortaya koyduğunu ve Amerika'da oldukça başarılı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Ve yine Hae-song'un bir çabası var ve onu bulmaya çalışıyor. Bu dönemdeki konuşmalarına da baktığımızda yine o başta bize işaretleri verilen ilişkideki yönün yine yaklaşık olarak aynı kaldığını görüyoruz. Bu çıkarımı da ona sorduğu o sorulardan yapmak mümkün. Ve buna karşı Nora'nın yine Hae-song'un onunla bu şekilde ilgilenmesinden çok memnun olduğunu ama Hae-song'la öyle çok da fazla empati yapmadığını ve onun hayatıyla öyle çok da fazla ilgilenmediğini aslında görüyoruz. Şunun da altını çizmem lazım. Ben bu iki karakterin arasındaki ilişkide yargılayıcı değilim. Sadece ortadaki durumu analiz etmeye çalışıyorum. Yani Hae-song müthiş fedakar, kara sevdalı, kendini aşkına adamış bir insan, karşısındaki Nora da kendinden başkasını düşünmeyen müthiş egoist, narsist bir karakterdir falan demiyorum. Ama belki filmle alakalı yeri gelmişken şöyle bir küçük eleştiride bulunabilirim. Ben bu filmde yönetmenimizin ana karakter Nora ile çizdiği o profili oldukça beğendim. Hayatında büyük hedefleri olan ve bu hedefleri de yerine getirmek için önemli adımlar atmayı başaran bir karakter ortaya konulmuş. Ne yazık ki sinema dünyasında böyle güçlü kadın karakterlere fazlaca rastlamak pek mümkün değil. Bununla beraber bence ne yazık ki bir küçük klişe durumuna da düşülmüş. O da Nora karakterinin biraz fazlaca kendine odaklı olması ve duygusal olarak ilişki kurduğu kişiyle empati yapamaması ve onun duygularına öyle çok da fazla açık olmaması diyebilirim. Bununla beraber tabii ki bu karakterler gerçek hayattaki insanları da temsil ettiği için bu biraz da kaçınılmaz bir durum oluyor. Yine aynı bağlamda bir konuyu daha değerlendireceğim ama bu sefer pozitif bir eleştiride bulunacağım. Filmdeki 3. ana karakter olan Nora'nın kocası Arthur'un filmin hikayesine yönelik işte çocukluğundaki aşkın geldi ve şimdi ben onunla mücadele edemem, bu nasıl bir hikaye yönünde yaptığı o öz eleştiri. Yönetmenin bu sözlerle seyirciye yönelik doğrudan doğruya bir adım atması oldukça hoşuma gitti açıkçası.
Sonuç olarak bu ikinci perdede Nora'nın kendi hayatına odaklanmak istemesi ve Hae-sung'la kurduğu o ilişkinin kendisine hedeflerine ulaşma noktasında engel olacağını düşünmesi nedeniyle bir anda ani bir şekilde kesiliyor. Ve aynı döngü tekrar ediyor ve 12 sene daha geçmiş oluyor. Bu sefer karakterlerimiz oldukça olgunlaşmış, başlarından önemli olaylar geçmiş oluyor. Bir defa Nora biraz da beklenmedik bir şekilde evlenmiş oluyor ki bunu Hae-sung'un arkadaşlarının bu evliliğe verdiği tepkiden de görebiliyoruz. Yani başarılı olmayı, bir kariyer yapmayı hedeflemiş bir kadının böyle erkenden evlenmesini çok da beklemiyorlardı. Bu tırnak içerisinde erken evliliğe yol açan etkenin de aslında green card meselesi olduğunu öğreniyoruz. Yani elbette ki Amerika'da sırf vize almak için evlendi demiyorum. Ama Arthur'un sonraki konuşmalarından da anlıyoruz ki bu green card meselesi biraz bu evlilik sürecini ya da bu ilişkilerinin o evlilik seviyesine geçmesini hızlandırmış. Hae-sung da Çin'e gitmiş oluyor ve orada uzun süreli bir ilişki yaşamış oluyor. Ve belki de o ilişkinin bitmesiyle tetiklenen bir arayışın içine girerek yeniden Nora ile irtibat kuruyor. Ve üzerinden 12 sene geçmiş olan bu Nora'nın oldukça değiştiğini görüyoruz. Biraz daha hayata ve insanlara karşı düşünceleri derinleşmiş, olgunlaşmış bir karakter çıkıyor karşımıza. Ve biraz da o zamana kadar görmediğimiz bir naifliğine şahit oluyoruz. Arthur'la evlendikten sonra Kore'ye geldiklerinde Hae-sung'la görüşmek istediğini ama Hae-sung'un buna aldırış etmediğini ve onlarla görüşmediğini görüyoruz. Bundan da hatta bir nevi hayal kırıklığına uğramış olduğunu söylüyor. Hani buradan yine düşünülebilir, hiç mi empati yapamıyor? Hae-sung'un kendisine olan duygularından yola çıkarak onunla görüşmek istemeyeceğini düşünemiyor mu? Ama genel olarak sanki konuşmalarında, onunla ilk buluşmasındaki sarılışında, onu gezdirişinde, onunla şakalaşmasında, onun yüzüne baktığındaki o sevecen yüz ifadesinde sanki bir naiflik var. Ama hani o birbirini çok ciddi anlamda seven iki insan arasındaki o aşkı görebileceğimiz bakışları ya da o tutkuyu görebileceğimiz bakışları değil de sanki işte o yönetmenin hani kendi hayatımın önceki bir versiyonuyla sanki buluşmuş gibiydim dediğinde yansıtmak istediği o duygular gibi o geçmişte kalmış olan çocukluğunun yeniden karşısına çıkmış olması durumu yaşanıyor. Buluşmanın ilerleyen safhasında Hae-sung'a neden onunla görüşmek istediğini sorduğunda Hae-sung'un verdiği cevaptan karşısındaki insanın ona karşı olan duygularını daha iyi anlayabiliyor. Ve bundan sonra da hemen o yüzündeki o naif ifadenin kaybolduğunu ve aslında karşısındakinin ne kadar daha ciddi bir duyguyla, yani ciddi derken arkadaşlıktan öte biraz daha tutkulu bir duyguyla ona yönelik bakışlarının olduğunu, düşüncelerinin olduğunu anlıyor. Bundan dolayı da olayın ciddiyetini bir anda daha iyi kavradığını düşünüyorum. Evde kocası Arthur ile olan konuşmalarında da bunun yansımasını görüyorum. Bu konuşmalarda mesela Hae-sung'un çok tipik bir Koreli olduğunu söylemesi ama bir yandan da yakışıklı bulduğunu ifade etmesi. Bununla beraber kendi durumunu da sorguluyor olması. Yani kendisinin o Korelilik kimliğinden Amerika'ya geliş sonrası ne kadar ilişki içerisinde kalabildiği, bunun ne kadarını koruyabildiğini düşünüyor. Sadece Hae-sung değil, kocasının da yine bu Korelilik, bu kültür meselesinde yaşadığı ilişkiyi değerlendiriyor. Ve bütün bu kafasında yaşadığı o ikilemlerin bir nevi farklı versiyonunu ve belki de daha güçlü olanını Arthur yaşıyor. Çünkü Arthur bir endişe içerisinde. Bunu da sadece o Hae-sung'un çizdiği profilden dolayı değil, kendi eşiyle olan ilişkisinde eşinin kendisine karşı olan duygu ve düşüncelerinden dolayı yapıyor. Çünkü şunu görüyoruz ki Arthur Nora'nın ailesiyle çok iyi bir ilişki kurmuş oluyor. Nora'ya karşı çok büyük bir sevgisi var ve bu duyguları da sen benim hayatımda çok büyük bir yer kaplıyorsun şeklinde ifade ediyor. Ama bu duygularının karşılığını belki de Nora'da göremiyor veya en azından sorguluyor. İster istemez kendisinin yerini herhangi başka birisinin de alabileceğini düşünüyor ve Nora'nın gözünde onu farklı kılan, onu özel kılan, hani kendi dünyasında Nora vazgeçilmez ya, onu da o şekilde görmesini sağlayan bir duygu var mı diye böyle çok ciddi endişeler içerisinde olmuş oluyor. Yönetmenimizin Arthur karakterini bu şekilde ortaya koyması kanaatimce seyircinin Arthur karakterini oldukça sevmesine, benimsemesine yol açıyor. Çünkü böyle hikayelerde hani biraz da klişe bir durumdur. İki sevgili arasındaki sorun çıkaran ve o iki sevgilinin birbirine kavuşmasına engel olan karakter gibi duruyor. Ama bakıyoruz ki Arthur hiç de öyle birisi değil. Hatta Hae-sung'un da bununla alakalı ileride yaptığı o eşine karşı beklenmedik bir şekilde çok iyi duygular içerisine kapılmış olmam bende bir hayal kırıklığına yol açtı demesi Arthur'un bu durumunu bence çok net bir şekilde gösteriyor. Burada yeri gelmişken bu Green Card ve göçmenlik meselesi hakkında da bir iki cümle konuşmakta fayda var. Doğup büyüdükleri o kültürleri, o dili bırakmak durumunda kalan insanların gittikleri ülkelerde yaşadıkları o çelişkiyi, o ikilemleri bence çok derin bir noktadan yakalıyor bu film. Mesela Arthur'un çok
çaba sarf etmesine rağmen Nora ile kurduğu o ilişkide arasında hala bir dil bariyerinin olduğunu görüyoruz. Hani bir Amerikalı için Korece öğrenmek öyle çok kolay bir mesele değil. Buna rağmen epey bir öğrenmiş olduğunu görüyoruz. Sadece dil de değil, Nora'nın ailesiyle olan etkileşiminde onların o kültürel değerlerini Arthur'un oldukça benimsediğini ve hatta çok da başarılı olduğunu anlatıyor bize yönetmen. Bu kültür ve aidiyet meselesi gerçekten insanların hayatlarında oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Her üç ana karakterinde bu konuda yaşadığı ikilemler olduğunu ve hayatlarındaki o tercihler konusunda öyle tam da kendileriyle barışık kararlar verdiklerini söylemek mümkün değil. Zaten Nora'nın da aslında Hae-sung ile doğrudan doğruya onun karakteri, onun kişiliği, onun kimliğiyle alakalı değil. Onda gördüğü ve onun üzerinden kendine projekte ettiği, eğer 12 yaşında Kore'den çıkmasaydım şimdi hayatım nasıl olurdu sorusuna cevap aradığını bir nevi düşünebiliriz. Ama Kore'den çıkmasaydı Nora olur muydu? Bilmiyoruz. Hae-sung'un dediğine göre olmazdı. Çünkü Hae-sung Nora'nın o büyük hayaller kurmasını ve bu hayallerin peşinde koşmasını çok seviyor. Aslında onun bu hayaller peşinde koşan, gerektiğinde de giden yönünü seviyor. Bu düşüncelerin de bence en iyi Nora'ya söylediği "Kore senin hırsın için çok küçüktü" cümlesinde okuyabiliyoruz. Ve bence filmin en etkili, en çarpıcı sahnesi diyebileceğim o garaj kapısı önündeki araba bekleme durumunda aralarında geçen o kısa ama çok derin konuşma, hayatın işte bu ihtimallerle dolu karmaşık yapısı içerisinde nasıl kendimizle barışık bir hayat yaşayabileceğimiz konusunda bize bir takım işaretler veriyor. Evet, geçmiştekiler birer ihtimaldi. Şu anda bir takım ihtimalleri yaşıyoruz ama bunlar da belki gelecekte değişecek. Sonuç olarak biz kimiz? İşte bu soruyu soruyor Hae-sung Nora'ya ama Nora bu sorunun cevabını bilmiyor. Zaten bu sorunun cevabını kim tam olarak verebilir ki? Hepimiz hayatımızda verdiğimiz bir takım kararlar sonucunda bir noktaya, bir düzleme geldik. Ama buraya gelene kadar verdiğimiz o kararlardan herhangi birinde farklı yönde bir karar vermiş olsaydık şu anda durduğumuz nokta da belki çok farklı olacaktı. Hani o filmde anlattıkları Korece inyun kelimesi bence Türkçe'de en iyi nasip kelimesiyle karşılık buluyor. Ve insanın hayatında gerçekten kendi kontrolü dışında o kadar çok faktör var ki birçok unsur nasip haline dönüyor. Ve ister istemez içinde bulunduğumuz durumları kabullenmemize yol açıyor. Ve bence 3 karakter de o andan itibaren hayatlarında yaşadıkları o dönemi, o devreyi mevcut şekilde çok iyi anlıyorlar ve bununla barışık bir şekilde hayatlarına devam etme kararı alıyorlar. Hayatı bu yönüyle kabullenme ve bununla barışık bir şekilde hayatı yaşamaya devam etme durumunu bence üçü de sözleriyle değil ama o ekrana yansıyan görüntülerle bize veriyor. Filmin sonunu da bence bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Mesela Nora hani sinemada gerçekliği temsil eden mavi rengin önünde Hae-sung'la neredeyse mevcut gerçekliğinin zıttı olan bir şekilde birbirine doğru iyice yaklaşmak ve apayrı yepyeni bir duruma, bir ihtimale kapı açmak üzereyken arabanın gelmesiyle yine o soğuk gerçeklikle karşılaşıyor ve o somut gerçeklik Hae-sung'u alıp götürüyor. Kendi başına ve Arthur'un yanında kalıyor. Hae-sung'la beraber çocukluğu da gidiyor. O kopamadığı kültürü de gidiyor belki. Kore'de kalsaydım ne olurdu sorusunun cevabı olan o ihtimaller kümesi de gidiyor. İçinde bulunduğu durumdan belki çok daha iyi bir durum, çok daha aşk dolu, sevgi dolu bir durum yaşayacağı ihtimalini de düşünüyor. Ve kim bilir belki daha neler düşünüyor. Biz bunları bilmiyoruz ama o bakışlardan, o durumdan, o yaşanan bütün ilişkiler yumağından bu düşünceleri çıkarmak mümkün. O yüz ifadesine yansıyacak şekilde duyguların üzerine gelişiyle yavaşça kamerayla beraber sağa doğru yürümeye başlıyor. Ve bu sefer arkamızda kırmızı, yani bir nevi hayaller, ihtimaller, duygular durumu var. Ve yürüdükçe adeta o duyguların onun üzerine bir akışını, bir birleşip üzerinde erimesini hisseder gibi oluyoruz. Ve sonra o kırmızı ve mavi eriyor. Arkamızda yeşil arka planla beraber duygular da iyice açığa çıkıyor ve Nora ağlamaya başlıyor. Ve işte orada da Arthur'un bir önemli noktaya geldiğini görüyoruz. Hani Nora'nın çocukken çok ağladığını duyduğunda şaşırmış ve Hae-sung'un onu o çocuklukta hep teselli etmiş olmasından kaynaklı ve yine ailesi ve Nora'nın genel karakteriyle alakalı o dışarıda kalmış olma duygusunun onda oluşturduğu o baskının, o ezikliğin diğer taraftan eşinin ona doğru ağlayarak gelmesi sonucu önemli bir sonuca ulaştığını ve bence bundan sonra o Nora ile Arthur arasındaki ilişkinin çok daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğinin göstergesi oluyor.
Ve çocukken Hae-sung ile Nora'nın yolları ayrıldığında Nora merdivenden yukarı doğru çıkmış. Hayatının sonraki dönemlerine doğru kapı açılmıştı. Şimdi ise Arthur'la beraber yine o merdivenleri çıkıyor ve içeri girdikten sonra kapı kapanıyor. Kapanan bu kapıyla beraber diğer bütün ihtimaller de kapanmış oluyor. Ama dediğim gibi bence birbirleriyle olan ilişkileri daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Kapanış görüntüsünde de Hae-sung'u görüyoruz. Bundan sonraki hayatının bir nevi kapısı olacak olan o havaalanından geçerken arabasının camını açtığını ve arabasından içeri pencereden yüzüne vuran o rüzgarla bir nevi hayatına yeni bir rüzgar geldiğini ve bu yeni başlangıç ile bundan sonrasında hayatını ona göre şekillendireceğini düşünebiliriz. Hani başlarken demiştik ya, her seçiş bir vazgeçiştir diye. Yine aynı bağlamdan devam edelim ve Jean-Paul Sartre'nin o ünlü "hepimiz tercihlerimiziz" sözüyle bitirelim. Kaliteli seyirler diliyorum.